Göbekli Tepe'nin gizemleri nelerdir? Göbekli Tepe'ye ait bir takım sırlar var mı? Şüphesiz birçok soruyu içerisinde barındıran bir yer Göbekli Tepe. Biz bu videoda bilinenlerden, tezlerden ve bu sorulardan bahsedelim. Göbekli Tepe hakkında. Anadolu'da Neolitik çağ öncesinde. Ve insanlık ateşi buldu. Bu insanlık için önemli bir adımdı. Ancak insanlık daha çok gelişmek zorundaydı. Yıl 1986. Mahmud amca tarlasını sürerken sabanı bir şeye takılır. Çekip çıkardıkları şey bir at heykelidir. Alırlar bu at heykelini Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne götürürler. Şanlıurfa Müze Müdürü bir tarih hocasıdır, arkeolog değildir. Dolayısıyla elindeki parçanın değerini anlamaz. Geri vermek ister ancak Mahmud amca kabul etmeyince mecburen alır, depoya kaldırır. Nevali Çori bundan 10.000 sene öncesine tarihlenen bir taş devri köyü. Bu köydeki kazılar 1980'lerde başladı ve köy Atatürk Barajı'nın suları altında kalana kadar devam etti. Bulunan kalıntılar ve köyün bir örneği bugün Şanlıurfa Müzesi'nde sergileniyor. Ve sene 1992 Nevali Çori Kazı Başkanı Harold Hautman müze müdürüyle görüşmektedir Şanlıurfa'da ve bir at heykelinden bahsedildiğini duyar. Bu heykeli görmek ister ve gördükten sonra da o heykelin değerini anlar. Ardından yardımcısı Klaus Schmidt'e dönerek bu heykelin bulunduğu yerde bir araştırma yapmasını ister. Bu heykel Göbekli Tepe diye bir yerde bulunmuştur ve Klaus Schmidt Göbekli Tepe'nin öncelikli olarak neresi olduğunu bulmak zorundadır. Bir gün Nevali Çori'den Şanlıurfa'ya doğru gelirken minibüs içerisinde şoför oranın dayısına ait bir arazi olduğunu söyler. Gider bakar ve oradaki tepenin doğal bir tepe olmadığını, aksine insan eliyle yapıldığını anlar. Ardından yapılan araştırmalar neticesinde de arazi sahiplerinin de iznini alarak elbette kazı çalışmalarına başlarlar. Burada ortaya çıkan kalıntılara karbon-14 testi uygulanır ve bu testler neticesinde bulunan alanın Nevali Çori'den daha eski olduğuna karar verilir. Neticede buldukları yer aynı zamanda dairesel bir alandır ve anıtsal bir özelliği vardır. Bu yüzden de dini bir yapı olduğuna karar verirler. Arkeoloji bilimi aynı zamanda tarihi değiştirmeye yönelik de bir bilimdir. Çünkü örnek veriyorum biz bugün Anadolu'ya yazıyı Asurluların getirdiğini ve Anadolu'nun yazılı tarihini başlattığını düşünmekteyiz. Yarın yapılacak herhangi bir kazıda bulunacak bir tablet daha önceki tarihlere tarihlendiği takdirde bu sefer Anadolu'da büyük yankı uyandıracak bir keşif yapılmış olacaktır. Ancak Göbekli Tepe'de bulunanlar aslında tüm dünyayı etkileyen bir özelliğe sahipti. Peki Göbekli Tepe'nin dünya tarihini bu kadar etkilemesinin sebebi neydi? Buna değinecek olursak, insanlar atalarının önce tarımı keşfettiğini, ardından da yerleşik hayata geçtiğini ve daha fazla zamana sahip olup düşünmeye fırsat bularak doğayı sorgulayıp dinlerin ortaya çıktığını, en sonunda da bu dinlere tapınaklar inşa ettiklerini düşünmekteydi. Ancak Göbekli Tepe bütün bu bilgilerin dışında bir takım sonuçlar ortaya çıkardı. Klaus Schmidt'in önderliğinde yapılan kazılarda ortaya çıkan veriler, buraları yapan insanların avcı toplayıcı insanlar olduklarını bize gösteriyordu. Yani avcı toplayıcı döneminde dahi insanların bir takım inançları vardı. Ve bu inançlar için tapınaklar inşa etmeleri gerekiyordu. Bunun için de bir birlik gerekiyordu. Zira böyle bir yapının yapılması için çok ciddi bir insan gücüne ihtiyaç vardı o dönemin şartlarında. İnançları gereği bir tapınak inşa etmeleri gerekiyordu ve bunun için de bir müddet de olsa oralarda durmak zorundaydılar. Bu da ciddi anlamda kaynak sıkıntısı yarattı ve bu kaynak sıkıntısı nedeniyle de tarımı keşfetmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda tarihsel verilerde şöyle bir gerçek de var. Dünyadaki en eski tahıl örneği Şanlıurfa civarında bulunmuş. Yani tarım ve hayvancılık nedeniyle yerleşik hayat ve ardından dinler değil, dinler nedeniyle yerleşik hayat ve kaynak ihtiyacı nedeniyle de tarımın keşfedildiği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bir önceki düşüncenin tam zıttı şekilde. Peki bu sonuca nasıl ulaşıyoruz? Yani Göbekli Tepe'yi inşa eden insanların avcı ve toplayıcı insanlar olduklarını nereden biliyoruz? Öncelikli olarak bir önceki videomuzda Neolitik çağa ait bir takım yerleşimlerden bahsetmiştik. Bu yerleşimlerde yapılan kazılarda evlerde daha çok besi hayvanlarının kemiklerine rastlanmıştı. Ve bunun yanında tahılı da depolayabildiklerine dair bir takım izler mevcuttu. Göbekli Tepe'de ise bulunan hayvan kemikleri daha çok av hayvanlarına aitti. Bu da onların hala hayatlarını avcılıkla geçindirdiklerini gösteriyordu bize.
Peki Göbekli Tepe nasıl bir yer? 300 metreye 300 metre ölçülerinde bir alana yayılmış. Dairesel planlı T şeklinde taş duvarlar ile ayrılmış ve her birinin ortasında 5,5 metre yüksekliğinde iki tek parça dikili taş bulunan yapılardan oluşmakta. Kazıların ilk yılında A, B, C ve D yapıları ve daha sonra E, F ve G yapıları ortaya çıkarılmış. Ve bu tarz yapıların toplamda en az 20 tane olduğu hesaplanmıştı. Klaus Schmidt'e göre buradaki en eski yapılar açık gri olarak gösterilen yapılardı. Ve bunlar da 14-15 bin sene öncesine kadar uzanan tarihlere sahiplerdi. Videomuzun henüz başlarında Klaus Schmidt'in buradaki toprak yanının doğal olmadığını anladığından bahsetmiştik. Zira toprak atıl bırakılmış herhangi bir şehrin üzerini örtebilme yeteneğine sahip. Bugün bunun en güzel örneğini Troya antik kentinde görebilirsiniz. İkinci ve üçüncü katmanların üzerinde bulunan çatının yüksekliği, kazılar öncesinde toprağın ne kadar yükseklikte olduğunu bizlere göstermektedir. İşte Klaus Schmidt, buradaki toprağın yüzyıllar içerisinde doğal bir şekilde tapınağın üzerini örtmediğini anlamıştı. İnsanlar tarafından bu tapınağın üzeri bir şekilde kapatılmıştı. Ki Göbekli Tepe deyince akla gelen ilk sorulardan birisi yaptıkları tapınakların üzerini neden toprakla kapattıklarıydı. Şimdi şöyle düşünelim. Göbekli Tepe'yi inşa edenler avcı ve toplayıcılardı. Ancak yüzyıllar içerisinde tarım ve hayvancılık keşfedildi ve inançlar da bu doğrultuda biraz daha değişti. Yeni nesillerin gelenek ve görenekleri Göbekli Tepe'yi inşa eden atalarından biraz daha farklıydı. Bu sebepten dolayı da Göbekli Tepe'ye olan inanç ve ihtiyaç azalmıştı. Bu yüzden de üzerini bir toprakla örtmüşler. Daha sonrasında ise onun üzerine yenisini ve daha ufağını inşa etmişlerdi. Klaus Schmidt de 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde düşünmekteydi. Zira ufak bir fark vardı, o da şu: İnanç değişmemişti. Sadece buraya olan ilgi azalmıştı çünkü yerleşik hayat başlamıştı ve yerleşik hayatta insanların buraya gelmeleri zorlaşmıştı. Bu sebepten dolayı da burada bulunan insanlar da eski olan tapınakların üzerinde toprakla örtüp daha ufaklarını inşa etmişlerdi. Kazı alanındaki alanlara baktığımız zaman ise D'deki merkezdeki dikili taşların boyutları 5,5 metreyken B'de yani daha sonra inşa edilen alandaki taşların yüksekliği sadece 4 metreydi. Yani insanlar ihtiyaç azaldıkça daha da ufaltmışlardı. Zira bir süre sonra o duvarlarda bulunan dikili taşlar artık yoktu. Bunları aslında en güzel örneği de Nevali Çori'de görmüştü Klaus Schmidt. Nevali Çori'de köyün kendisine ait bir tapınak alanı vardı. Tıpkı Göbekli Tepe'ye benzeyen ama dairesel değil, kare planlı. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemde yazının olmaması Göbekli Tepe ile ilgili soruların cevaplanmasını zorlaştırıyor ve her kafadan farklı tezler ortaya çıkmaya başlamış durumda. Üstünün örtülmesiyle ilgili bir takım tezlere gelecek olursak bunlardan en ilginci yeni gelen bir inançtan korkularından dolayı bu eski tapınakların üzerinde örttüklerini söyleyenler bile var. Göbekli Tepe'nin döneminde yazının olmaması elbette ki Göbekli Tepe hakkındaki soruları cevaplamamızı zorlaştırıyor. Ancak elimizde bulunan bir takım veriler var. Nedir bu veriler? O da taşların üzerindeki kabartmalar ve semboller. Örneğin merkezde bulunan iki taş, ellerini ön tarafta kavuşturmuş iki insanı simgeliyor. Bunlardan birisi erkek ve birisi dişi. Yüzlerinin olmaması ise onların birer tanrı olabileceği varsayımını ortaya çıkarıyor. Bütün bu varsayımların ötesinde taşlar neden T şeklinde? Şüphesiz taşların üzerinde bulunan, kabartmalarda bulunan hayvanların ve simgelerin de birer anlamı olması gerekir. Önümüzdeki hafta pazartesi günü sabah saat 8'de biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Önümüzdeki hafta pazartesi sabah 8'de görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.